15 Haziran 2025. 9 Haziran'da Tahran'da başladığım İran gezimi yarıda keserek Türkiye'ye döndüm. 9, 10, 11, 12 Tahran'da planımda yer alan her yeri gezmiştim. 13'ünde de Bakü'de tanıştığım İranlı arkadaşımla beraber Meşhed'e gidecektik. Ama 13 Haziran sabah kahvaltıya indiğimde gece İsrail'in İran'a saldırı yaptığını öğrendik. Çoğunluk Çinli turistler vardı hostelde. Onlar bir telaş yapıyorlardı. Ne yapsak, ne etsek? Türkiye'den mi çıksak, İran'dan, Ermenistan'dan mı çıksak diye Tebriz'e gitmeyi düşünüyorlardı. Hatta ben hayret etmiştim. Yani niye bu kadar telaş yapıyorlar? Ne olacak ki işte? Oldu bitti. İsrail gece vurdu. Tamam. İran'da cevap vermez. Konu kapanır gider diye düşünmüştük. Sonra biz Çinli ve İranlı arkadaşım Sefer'le beraber çok önemsemedik. Hatta bir taksi çağırıp biz bir yakınlardaki bir AVM'ye gittik. Orada gezdik dolaştık. Ya işte hatta onlara da gizli abartıyorlar falan. Ne Tebriz'e gitmesiymiş, ne bir şey olmaz falan diye. AVM de boştu, bomboştu. Restorana oturduk. Yani restoran koskoca AVM katında 3-4 tane kişi, 3-4 kişi vardı. Neyse efendimiz hostele döndük ki morallerin paniğin daha da arttığını gördüm ben. Çünkü biz AVM'de gezerken gündüz vakti İsrail Tebriz havaalanını vurmuş. Öyle olunca hostelde panik vardı. Hatta hostel görevlileri Tahran'dan çıkışın mümkün olmadığını, hele Tebriz'e otobüs kalkmadığını, sınıra gidilemediğini falan söyleyince Çinliler de oturdular yani. Vazgeçtiler. Yani onlar da kaldılar. Gitmediler yani. Kimse bir şeyler vardı. Bir Fransızlar vardı minibüste gelen. 4-5 kişilik grup. Onlar gitmiş. Diğer herkes duruyordu. Hostelde duruyordu yani. Ondan sonra işte akşam oldu. Akşam olunca ben yine çok önemsemedim tabii. Akşam olunca ama bu sefer sabaha kadar videoları da göreceksiniz. Gökyüzünde ışıltılar, neydi onlar? Drone'lu sesler, bomba sesleri sabaha kadar. Sabaha kadar devam etti. Yani 13 Haziran, 14 Haziran'a bağlayan gece sabaha kadar durmadı yani. Sürekli sesler gökyüzünde, onlar lazerle takip ediyor. Bir bombalar, sesler, pat 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 bir şeyler işte. Hatta bir Çinli çocuk vardı bizim odamızda. Bayağı büyük panik yaptı o bomba sesi ilk duyunca. Böyle bir ne yapacağı, bir bavulla koştu, bir şey yaptı böyle falan. Ama benim tadım kaçtı yani. Benim tadım kaçtı. Ertesi gün sabah oldu. Yani ben diyordum ki hani biter geçer ama öyle olmadığı anlaşıldı. Hani havalanları vuruluyor. Efendim karşılıklı ve şey vardı. Şeye kadar Tebriz havaalanı vurulana kadar YouTube bile açıktı. YouTube, Instagram, Facebook. Ama biz AVM'den döndük bir baktık ki ne YouTube kalmış, ne Facebook kalmış, ne Instagram kalmış. Sadece WhatsApp. Ertesi sabah oldu yine aynı. Sadece WhatsApp var. İş yerleri kapalı. İnsanlar bir tuhaflaştı. O tadı kaçtı. Bir gezgin havası kayboldu. Hiç hissetmiyorum yani. Ben bir gezmeye geldiğimi hissetmedim yani. Bir savaşın ortasında bir gerginlik var. İranlıların morali çok bozuldu. Hatta bir Türk yine bir yazılımcı o akşam böyle görüntü çekiyordu. O ışıklar işte bombalar. Müdahale etti çekme falan bir bozuldular yani işte bizim ülkemiz bombalanıyor siz video çekiyorsunuz gibi. Ondan sonra bir iki kişi böyle Türkiye aleyhine konuştu. Azerbaycan aleyhine konuştular. İşte bu İran Cumhurbaşkanı reisi öldüğünde Türk İHA'ları gelmişti. İşte o zaman o bilgileri aldılar. Yani bir kişi söyledi ama diğer kimse de itiraz etmedi, böyle sessiz durdu. İşte Türkiye Amerika'ya bilgi verdi dediler. Biri dedi uçaklar dedi bombalar dedi Azerbaycan'dan kalkıyor falan deyince ben dedim yok artık tamam yani buranın tadı kaçtı. O gece dedim ben şey yapayım ben yani gideyim ben dedim düşündüm. Yani ertesi gün sabah kalktığımda 14 Haziran sabahı ben Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Hatta hostelde bana görevliler işte gitme otogara internetten baktık otobüs yok gözüküyor. Bilet yok gözüküyor. Bilet yok. Dolu. Full. Biletler yer yok gözüküyor. Bana gitme dediler yani gidemezsin şöyle böyle dedim yok ben gideceğim. Yani bir şansımı deneyeceğim. Dedim dönersem yer var mı dedim. Çünkü hostel doluydu yani. Yer var. Dönersen yer var dediler. Ve ben bir taksi çağırıp şeye geldim. Saat 12'de 11 geçiyordu. 11 gibi falan çıktım şeyden. Hostelden. 12'ye doğru şeye geldim. Otobüs terminaline geldim. Bir iki yere sordum yok dediler. Biri dedi ne otobüs kardeşim Tebriz'e görmüyor musun? İsrail bizi mahvediyor falan dedi böyle. Sinkaflı bir şeyler söyledi. Bizi İsrail böyle yapıyor falan diye. Sonra bir yerde Tek Sefer diye bir firma. Orada kadınlarla zor anlaştık. Türkçe'de konuşamıyordu.
Bir nefer dedim, bir nefer, evet bir nefer. Bir yer buldum orada, sadece bir kişilik yer var dediler. Doluydu zaten otobüs. Onu bir de hareket ettik, yani gece 11 geçiyordu benim şeye gelmem. Tebriz'e gelmem 11'i buldu. Biraz daha açtım, o televizyon seyrettim, sadece propaganda. Hatta Tebriz otogarında da kahramanlık türküleri falan. Televizyonlar açtım, tüm İran televizyonları, kahramanlık, işte füzeler, müzeler, işte propaganda. Onlar da videolarda göreceksiniz. Ertesi günde kahvaltı yaptım otelde. Resepsiyondaki kızla konuştuk biraz. Dedi ben size de taksi çağırabilirim dedi. Yani işte de şey yapmayın dedi. Bu biliyorum ben, minibüsler gidip geliyor Tebriz'le Van arasında. Ben size de yani bir dedi taksi bulayım, özel taksiyle de giderseniz fiyat size uygun olursa dedi. Hiç aramayın dedi. Dedim tamam dedim, bir bak dedim, güvenilir dedim. Tamam, bizim sürekli çalıştığımız taksici var dedi. Bir haber geldi işte, önce bir 2 milyon tümen dediler. Sonra birisi dedi ben dedim o kadar param yok. 1.800.000 tümen riyal, yani 900 lira. 900 lira Türk parası yapıyor. Yani düşün, en az 300 kilometre 4 saatlik yolu 900 lira. Tamam dedim, çağır gelsin dedim. Param da vardı. İşte 11'de ben özel taksiyle tek başıma çıktım ve saat ne kadar sürdü ya? 3,5 saat sürdü. Yani 3 gün videolarda görürsün şimdi, yanlış olmasın. Geldim, sınır kapısına geldim tek kişilik taksiyle. 900 lira verdim taksiye. Türk sınır kapısına geldim ama çok sakindi yani. Çok ben de şaşırdım yani, bu kadar lafın sözün üstüne sınır kapısının çok sakin olmasına. Mesela Tahran'la Tebriz arasında benzin kuyrukları vardı. Ama Tebriz'de çok sakindi. Tebriz'de gece 3'te bir büyük bombalama oldu. Yataklarımızdan uyandık. Artık nereye vurdularsa gece 3'te Tebriz'de. Sabahleyin resepsiyonda kız gece Tahran'da elektriğin olmadığını söyledi. Ve gece zaten ben yoldayken otobüste internet tamamen gitti. Yani hiçbir şey yok, internet. Yani WhatsApp vardı, o da gitti. Yani internet tamamen gitti. Ben Tebriz'e geldiğimde internet tamamen gitmişti. O da üzücüydü yani. Can sıkıcı. Ve şimdi ondan sonra geldim şeye. Sınır kapısına geldim. Oradan da geçince ben 200 liraya 100 kilometre var sınırla Van arası. Orada da 200 liraya minibüse bindim. Ve Van'a geldim. Bir Van'da kahvaltı yaptım. Bir gece Van'da yattım. Taksi. نمیخواد قضیه درست کنه.
کلش 200 تا خونه 5 تا جای تعمیر ببین گفت 5 تا
ملی نمیدونم آره موزه جواهرات ملی ببین Hümeyni Tahran'ın kuzeyinde, bu Ervruz Dağları eteklerinde serin ve havası çok iyi olan bu evde yaşadı. Hümeyni'nin 1979'dan ölünceye kadar kaldığı ev böyle giriliyor. Burada bir bilgilendirme var. Burada burası bölgenin bilgileri yer alıyor. Burada kiracı olarak kaldığı anlatılıyor. Evet. Hümeyni burada yaşadı ve öldü. Yeni lider Hümeyni'nin 1979'da İran'a döndükten sonra yaşadığı ev burası. Şemaran Hüseyiniyesi denilen bir yer burası. Ve Tahran merkeze 30-40 kilometre uzaklıkta. Evet. Burada sadece bu kadar gelebiliyorsunuz. İleride bir yatağı var. Burada özel eşyaları, şemsiyesi, burada kitapları var. Orada bir terliğini görüyoruz. Hümeyni bu mütevazi evde yaşamış ölünceye kadar. Paris'ten döndükten sonra burada da fotoğrafı var. Evet. Hümeyni'nin yaşadığı ev burası. Burası kendine ait değilmiş ama ölünceye kadar buraya kira ödemiş. Her ay 80.000 riyal kira ödemiş sahibine. Askeri gibi bir bölgeden gidiyorsunuz buraya. Dışarıda fotoğraf çekmenize, video çekmenize izin vermiyorlar. Evet, Hümeyni'nin yaşadığı ve sonra da vefat ettiği ev. Hümeyni'nin mezarı. Hümeyni'nin mezarına yakından bakıyoruz. Hümeyni var. Burada kendisi hayattayken Necef'te öldürülen oğlu ve arkada da sanırım Rafsanjani değil miydi o? Bu oğlu. Arkadaki de ilk Cumhurbaşkanı Rafsanjani diye biliyorum. Burada para atmışlar. Paralar atmışlar. Nasıl atıyorlarsa. Evet, türbeti. Hümeyni'nin türbesi böyle.
Kutsal Direniş Müzesi Hürremşehir şehrinden başladığı için kısa bir Hürremşehir videosu vardı. Böyle gidiyoruz. Direniş Hürremşehir'den başlıyor. Burada zulme karşı direnirken ölen insanların fotoğrafları var. Burada Kasım Süleymani'yi görüyorum. İsmail Hasan Yasin'i görüyorum. Burada Che Guevara var. Malcolm X görüyorum. Her milletten şeyler var. Burada Filistin'in tarihi anlatılmış. 1947'de %44, 1967'de %22, Rampila'da ise %15. Burada çeşitli istatistikler verilmiş. Burada savaşa dair. Burada insanlığa karşı yapılan suçlar anlatılıyor. Sovyetlerin Afganistan'a saldırısı, Filistin, Palestin yani. Burada IŞİD terörüne ait çeşitli gösteriler, tablolar var. Yemen'deki savaşa ait tablolar, çocuklar, ölen çocukların fotoğrafları. Bu bölümde de dini yerlerin inşasından bahsediliyor. Necef İmam Ali. Sahne Hazreti Zahra. Ha, Hazreti Zehra. Haram. Yeah. Sahne. Hazreti Abbas'ın türbesinin orijinal bir parçası da yenilemeden önce buradaymış. İran Şii bölgelerine yatırım yapıyor. What is this? Beynul Harameyn, Irak. Ha, Beynul Harameyn, Kerbela. Yeah. İmam Ali, Hazreti Ali. İmam Hüseyin, Hazreti Abbas. Abbas'a okey, İmam karıştırıyorum. Ali Necef. Necef, Kerbela. Yes, Kerbela, yes. tamam. Hazreti Ali Necef'te, Hüseyin ve Abbas Kerbela'da. Kerbela. Necef. Necef'teki Hazreti Ali'nin işareti. Şam'daki Hazreti Zeynebiye Türbesi'nin savaşta yıkılan parçaları. Zeynebiye? Yes. Evet. Excuse me. This is Hı. Wow. In the Saddam regime. yes. Yes. Saddam döneminde Saddam'ın kutsal bölgelerine saldırması. Evet arkadaşlar. Saddam'ın bu elindeki tüfek İran'da, Tahran'daki bu müzede bulunuyor. Aynı zamanda Saddam İran'a karşı savaşı bu tüfekle başlatıyor. Şu anda bu tüfek müzede duruyor. İran'da Kutsal Savaş Müzesi'nde. İran, Suriye Şam'daki Zeynebiye Türbesi'ni savunan şehitlerin isimlerin bulunduğu
bölüme geldik. Burada da şehitlerin isimleri yazılı burada. Zeynebiye türbesini savunan şehitlerin isimleri. Kasım Süleymani bölümüne geldik. Kasım Süleymani İranlılar için çok önemli. Burada ona ait anne ve babası. Gençliği. Hayatının çeşitli bölgelerine ait belgeler, fotoğraflar ve resimler var. Burada da Kasım Süleyman'ın cenazesini gösteriyor. Milyonların katıldığı cenaze. Milyonların katıldığı söyleniyor. Burada da Amerika'nın katlettiği insanlara ait fotoğraflar yer alıyor. Gerçekten güzel ya. Göze hoş geliyor. Serçe yuvası orası. Ha, serçeler. मम्मी हजार था बस هر جایی که انگلیس پا گذاشت اون کشور بدبخته. Tahran'da
Gadri-Hum etkinlikleri yapılıyor. Burada da yemek veriliyor. İslam Devrim Meydanı. Islamic Revolution. Hey, Arif, how are you? I'm good. I'm good. Introduce yourself. I'm the Safer. How are you? Hello, how are you? What's up? I'm good. How about you? Thank you. İslami Devrim Meydanı burası. El İnkılab Islamic Revolution. Tahran'ın meşhur meydanı. Gece İsrail İran'a saldırmış. Sabah kahvaltıda öğrendim ben saat 11'de. Turistler hostelde toplanmış bilgi almaya çalışıyorlardı. İsrail'in saldırısı sonrası. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Böyle bir AVM'ye geldik. Bankalar kapalı ama hayat normal devam ediyor. Bazı iş yerler de kapalı. Şimdi arkadaşlarla Furuş Mal'a geldik. Burada gezmeye devam ediyoruz. İnternet sık sık gidip geliyor. Tabi hosteldeki turistlerde bir hafif bir gerginlik var. Bazıları dönmeye çalışıyor. Ama uçaklar iptal. Havalanlar kapalı. Karayoluyla, trenle gitmek isteyenler var ama onlara da sınırların kapalı olduğu söyleniyor. Saldırı sonrası İran AVM'de geziyoruz. İsrail saldırısı sonrası AVM'de geziyoruz. Bugün 13 Haziran 2025. Saat 1-1.30 sıraları. Burada yemek katındayız. ...13 Haziran 2025... İran'da İsrail saldırısı sonrası... ...öğlen saatleri saat 2... ...yemek yiyoruz. How are you? I'm good. I'm from China. Hello, Turkish. Hello. Şoförümüz Azeri sanırım. Şimdi Azeri şarkılar dinliyoruz. Gerçekten de Azeri şarkıları çok güzel oluyor. İranlılar Ebru Gündeş çok seviyor. Daha önce de Ebru Gündeş. Ebru Gündeş seviyorsunuz siz. Evet. Yeah. It is not shock, real war. İran. İsrail saldırısı devam ediyor. Zaman zaman bomba sesleri geliyor. Tahran'da Firuze
Heritage Hostel'deyiz. Gerçek bir savaş. Gece saat 12. İsrail bombalamaya devam ediyor. Oh, 14 Haziran 2025 gün sabah kahvaltı için aşağı indiğimde İsrail'in gece İran'a saldırdığını öğrenmiştim. Ama o zaman YouTube, Twitter açıktı. Ve turistler de Tebriz'e karayoluyla gidip, çünkü havalanlarının kapatıldığını öğrenmiştik. Yabancı turistler de Tebriz'e karayoluyla gidip oradan Ermenistan'a veya Türkiye'ye geçmeyi düşünüyorlardı. Ama sonra İsrail'in Tebriz havaalanını vurduğunu öğrendik. Öyle olunca da yolun kapandığını söylediler. Yani Tebriz'in de saldırı altında olduğunu söylediler. Gece boyunca da gökyüzünde hareket vardı. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Dün sabah, bugün 14 Haziran 2025 saat 12. Azadi otobüs terminaline gitmek için taksideyim. Dün sabah öğrenmiştik gece İsrail saldırısını. Bugün de bakıyoruz, yollar boş, birçok iş yeri kapalı, resmi daireler, bankalar kapalı, yollar da boş yani. Tebriz'e gitmeye çalışacağım. 14 Haziran 2025 saat 12:03 geçiyor.
Tahran Azadi Otogarı'ndayım. Zorlukla bilet yok dediler. Tebriz'e otobüs kalkmıyor dediler. Tebriz'den Tahran'dan otobüslerin çıkışına izin vermiyor dediler ama bir yerde bir tane bilet buldum. Saat 1'de Tebriz'e gideceğim. Oradan da Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Şu anda öğlen ezanı okunacak. Kur'an okumaya otogarda Kur'an okunuyor. Ama geldiğinden beri kahramanlık türküleri çalıyordu. Yollarda bayağı boş. Dükkanların çoğu kapalı. Şu anda terminaldeyim. Tebriz normalde 6-7 saat sürüyor. Yani şu anda Tahran'da öğlen ezanı okunmaya başlandı. Tebriz yolunda mola verdik. Otobüsümüz de bu. Kaç saat yolumuz var? Kaç saat yolumuz var? 5 saat. Az. 4. 4 de yok. 3 saat. 3 saat. 3 saat. 3 saat sonra sınırda mıyız? 3 saat koyayım daha. Buradan 150 daha koyalım. Tamam. Saat 11.30. 4 saat zaten 4 Evet, 4 saat. Evet. Saat 11.30. 4 gibi sınırdayız. Saat 2. 11'de çıkmıştık Tebriz'den. İçinde, içi. He, saat 2. 11'de. 11'de çıktık. 3 saat oldu. 13, 2, 3 saat. 3 saat oldu. 50 kilometre kaldı değil mi? 50 kilometre kaldı. Yani 3,5 saatte gelmiş olduk. Yolumuz az kaldı. Saat 2-2,5'da. Yarım saat Sınırdayız. yetişiyor. 2 yarımda yetişiyor. Ben yarımda, evet, 2 yarımda 2 yetiştim. yarım. Saat 11'de yola çıkmıştım. Saat 3'e çeyrek var. Burası İran tarafı, sınır kapısı. Öyle çok da bir yoğunluk yok yani, sakin. Öyle bir yoğunluk yok, gayet normal. Yani Tahran'da çok stres yapıyordu hostellikler ama şu anda hiçbir sıkıntı yok burada. Bugün tarihi doğru söyleyelim değil mi artık? Bugün artık 15 Haziran. Saat 3'e çeyrek var. İran tarafı, Türkiye tarafı.
Türkiye tarafına geçtik. Sorun yok, yığılma yok. Gayet normal. Bence çok sakin. Bilakis çok sakin yani. Van sınır kapısı 15 Haziran 2025 saat 4 itibariyle çok sakin. Devam ederken İranlılar Avrupa'nın çeşitli şehirlerine gitmek üzere Türk sınır kapılarına akın etti. O geçiş noktalarından biri de Van'daki Kapıköy sınır kapısıydı. Hemen arkamızda bulunan Kapıköy Gümrük Sınır Kapısı'ndan Van'a gelen İranlılar buradan Van Ferit Melen Havalimanı'na, Van Otogarı'na geçerek Türkiye'nin farklı şehirlerine, oradan da Avrupa'ya gidiyor. Valizleriyle birlikte sınır kapısına gelenler pasaport işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yaptı. Ülkelerinde hava sahası kapalı olduğu için Türkiye'den Avrupa'ya geçmeyi düşünenler kadar İran'a dönmek üzere sınıra gelenler de vardı. İran'da hava yolları kapalı olduğu için bu kapı... Otobüsünden gelen 24 saat falan yoldayız. Herkes perişan, herkes bilmiyorum nasıl söyleyeyim. Türkiye'ye giriş yapanlar arasında İran'a turist olarak giden Türk vatandaşları da vardı. Ben hostelde kalıyordum Tahran'da. 13 Haziran sabah kahvaltıya indiğimde bayağı büyük panik vardı. Böyle Çinliler, Japonlar işte nasıl Türkiye'ye gidebiliriz? Daha çok Türkiye'ye dönüp Türkiye'den ülkelerine dönmeye çalışıyorlardı. Ülkelerine dönmek için Kapıköy sınır kapısına gelen İranlılarsa savaştan korkmadıklarını ifade etti. Biz özümüz... Saldırılarının devam etmesi halinde sınır kapılarındaki yoğunluğun da artması bekleniyor. يوم من هنا والله بلا ابيهم بيشوي